Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7-8 yaş grubu için pantolon etek dikimi göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Siyah renkle tamamlayacağım. Ben kumaş olarak bürümcük kumaş kullanacağım. Daha önce yaptığım çalışmadan kalan kumaşı değerlendiriyorum. Benim şu an 2 parça şeklinde ama tek parça şeklinde alabilirsiniz. Tek boy yeterli olacaktır. Çiftten kumaş kullanacaksanız. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer benim burada olduğu gibi sizin de elinizde parça kumaşlar varsa, bir bütün kumaş yoksa şöyle yerleştirirken yüzü yüzüne 4 katlı kesimlerde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. İkisini de şu şekilde yerleştirirseniz kesim yaptıktan sonra sağlı sollu olduğu için bu şekilde yaptığınız zaman hata olacaktır. Kurtarma imkanınız olmayacaktır. O yüzden bu şekilde kesimlerde yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirelim. Kumaşımızı 2 kat yaptık. Tekrar bir katlama daha yapıyoruz. Kumaşımız 4 kat. Burada benim kumaşımın boyu yeterli gelmediği için bel kısmını ayrı kumaşla tamamlayacağım. Bu da bürümcük kumaş. Hem içindeki renklerle de birbirini tamamlamış olacak. Bugünkü çalışmada pratik kesim yapacağız. Çocuğumuzun kendi kıyafetini kalıp olarak kullanacağız. Başka çalışmalarda ölçülü bir şekilde de yapabiliriz. Bu şekilde herkes daha net bir şekilde yapabilir. O yüzden bu yöntemi kullanacağım. Çocuğunuzun rahat ettiği bir kıyafeti kalıp olarak kullanabilirsiniz. Burada kumaş esnek bir kumaş olan bir çalışma. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Benim kumaşım da zaten esniyor. Bürümcük kumaş. Ama dokuma kumaş kullanacağınız zaman ona dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü aynı şekilde alırsanız esnemeyen kumaşta esneyen kumaşın ölçüleri bir olmayacaktır. Ben çocuklarda bolluk payını yetişkinlere oranla daha çok veriyorum. Daha büzgülü, daha hoş duruyor çocuklarda. O yüzden kıyafetimi birebir kullanmayacağım. Benim kumaşım esnek olmasına rağmen daha da bolluk payını fazla vereceğim. Pantolonlu etek yapacağımız için geniş, salaş bir kesim olacak. Büzgüleri de fazla olmuş olacak. Şöyle 7 santim bu kısımdan fazlalık veriyorum. Burada benim bel yetmediği için siz beli de bir yapabilirsiniz. Bel kısmı için 6 santim fazla kumaş eklemeniz gerekiyor. Beli farklı yapacağız. İsterseniz normal bel için de yapabilirsiniz. 4 santim bel kısmını ayırırsınız. Ayrıca bu tight olduğu için biraz daha vücudu saran olduğu için pantolonla etekte oturuş yüksekliğini bir tık daha aşağıya ineceğim ve oyuntuları daha fazla vereceğim. Bu kısımları 7 santime ayarlıyorum. Normalde çocuklarda çocuğa göre 3-3,5 santim ön oyuntu alınıyor. Arka oyuntunun belirlemesini de baseni 8'e bölerek arka oyuntuyu da o şekilde de alabiliriz. Burada 3 santim olarak alınmış arka oyuntu için şu şekilde ben daha fazla alacağım. Çünkü 4 kat kesim yapıyorum. Şöyle 5 santim daha ekleme yapıyorum. Dört kat kesim yaptığım için ön kısımda daraltma yapacağım. Buradan aşağıda düz bir şekilde ineceğim.
Bu kısmı şöyle aynı şekilde alabiliriz. Şu açılınca bunu bu şekilde hesap edin. Çizgiler ekranda belli olmuyor ama kumaşta gözüküyor. A oyuntusunu da bu şekilde alıyorum. Kumaştan dolayı çizim gözükmüyor. Buradan aşağıda düz bir şekilde ineceğim. İsterseniz buradaki kumaş katını da kesebilirsiniz. Bir de yapabilirsiniz. Bir yapacağım ben. Buradan da düz bir şekilde alıyorum. Paça genişliğini de 32 santim olarak aldım. Dikiş payları da içinde. Daha dar severseniz çocuk daha dar severse bu tam bir etek görünümü olacak. O yüzden bol alıyorum ben. Biraz daha düşürebilirsiniz A'dan aşağıya. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Arka parçalar, ön parçalar. Önlerde daraltmaya gideceğiz demiştim. Buradan 2 santim daraltma yapıyorum. Ayrıca paça bölümünden de 2,5 santime yakın 2 santim de alabilirsiniz. Daraltma yapıyorum. Bir de şöyle orta kısmını belirliyorum. Önde düşüklük yapacağız. 3,5-4 santim ön belde düşüklük yapıyorum. Ortaya doğru sıfırlayacağım. Kesimimiz bundan ibaret. Bel kısmını zaten ayrı yapacağım. Burada ilk yapmamız gereken ağ birleşimlerini yapacağız. Arka ağları 1, ön ağları 1 dikeceğiz. Birleştirme dikişlerimizi, arka oyuntular, ön oyuntular, birleştirme dikişlerimizi yaptık. Ağ dikişlerimizi. Sonra şöyle ortadan tutuyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz. Ve pantolonumuz formunu almış oluyor. Şurada dikişi dikişe denk getiriyoruz. Bu şekilde iğneliyorum. Şimdi buradaki dikişlerimizi yapıyoruz. Kapatıyoruz bu kısmı da. Overlock'la da temizlemesini yapıyoruz. Bu dikişlerimizi de yaptık. Overlock'la da temizledik. Şimdi bel kısmına geçiyoruz. Kemer kısmı için ayrı kumaş kullanacağım. Daha önce belirtmiştim. 14 santim genişliğinde bir kumaş aldım. 2 santim dikiş payı olacak. Şöyle 2 kat yaptığımızda 6 santim olarak kalacak. Bu kısımda dikiş payı olmuş olacak. Şöyle sağlamasını yapıyorum. Esnek kumaş olduğu zaman biraz daha kemer kısmını küçültebilirsiniz. Hafif çektirerek de alabilirsiniz. Ben büzgülü yapacağım için aynı şekilde alıyorum.
Sağlamasını da yaptım. Fazla kumaşımı çıkarıyorum. Dikiş payını da bırakabilirsiniz esnemeyen kumaşlarda. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şöyle yerleştirip şuradaki kenarı kapatmak. Birleştirme dikişini yaptım. Siyah olduğu için çok belli olmuyor ama şöyle 2 kat şeklinde yapıyorum. Ters kısımlar içte kalıyor. Bel kemerinin de dört bir kenarını işaret aldım. Kısa bel kemerini de yapacaksanız bu yöntemi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Eşit bir şekilde dağıtabilmeniz için. Burada da keza öyle. Dört bir kenar, iki tarafı dikişli zaten. Yan kenarları da belirtiyorum. Aşağı yukarı belli zaten düşüklükten dolayı. Dikişli kısmı arka ortaya denk getiriyorum. Bu şekilde iğneliyorum. Diğer kısımları da işaretten işarete alıyorum. Dört bir kenar işaretli olduğu için. Bu şekilde dikimi yapacağım. Küçük bir kısım şu arka taraftan bırakacağım lastik geçirmek için. Lastiği sonra geçirmiş olacağız. Bu yöntemle daha kolay lastik geçiriliyor. Ama siz isterseniz içine de lastiği yerleştirip tüm devreyi dikebilirsiniz. Ben önce overlock'ta birleştiriyorum. Sonra dikişini yapacağım. Overlock olmayan arkadaşlar dikiş makinesinde dikip sonra zikzak ayarıyla da temizleyebilirler. Eklemede tam birleştirmedim. Buradan lastik geçirme kısmını bıraktım. Şimdi overlock'un üzerinden de dikişini yapıyorum. Aynı şekilde boşluk bırakarak. Kemeri ekledikten sonra lastiği şu şekilde yerleştireceğiz. Üst kısım fırfır şeklinde kalacak. Lastiğin içinden geçebileceği kadar bir dikiş daha yapıyorum. Kanal yapıyorum. Orta kısma, şu kısma lastiği geçireceğiz. Üst kısım boş kalacak. Şu şekilde dikiyorum. Lastiğin ayarına göre dikiyorum. Bu dikişi komple dikip bitireceğim. Kanal dikişini de yaptım. Siyah olduğu için çok belli olmuyor. Lastik ölçüsünü de belden 5 santim kısa alabilirsiniz. Ben ortalama olarak benim çalışmama, benim ölçülerime göre 55 santim aldım. Siz 55-60 santim arası da bu yaştaki grupları alabilirsiniz. Bıraktığımız boşluktan lastiğimizi geçiriyoruz. Lastiği geçirdikten sonra şöyle üst üste yerleştirerek iki dikiş yapıyoruz. Dikişi de diktikten sonra yerleştiriyoruz. Şöyle dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Bu kısımda bıraktığımız açıklığı da dikiyoruz. Bel kısmının kemer eklemesi bitti. Şimdi bağcık yapacağız. Bağcıklar için de ben şöyle ortalama olarak 49-50 santim boyunda, genişlik olarak da 10 santim genişliğinde de 2 tane bağcık ayarladım. Şu şekilde birleştirip dikeceğiz ve çevireceğiz. Dikiyorum. Kenar dikimini yaptıktan sonra düz kısmı dış kısma çeviriyoruz. Tam yan kenarlarından yerleştiriyorum şu şekilde. Bu tarafı arkaya doğru bakacak şekilde yerleştiriyorum. Buradan bir dikiş yapacağım. Hatta şöyle çevireceğiz. Çevirdikten sonra şuradan da bir dikiş. İsterseniz tek bir dikişle de halledebilirsiniz. Şu şekilde yerleştirirsiniz ve arkaya doğru çevirip şuradan bir dikiş yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım. Diğer kısma da aynı şekilde eklemesini yapıyorum.
Arkaya doğru ilkin bakıyor. Bu şekilde yerleştiriyorum ve üstüne doğru getiriyorum. Yani şöyle çok siyah olduğu için gözükmüyor. Şurada katlayarak şu şekilde temiz bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Buradan bir dikiş yapıyorum. Şöyle bağcık dikimlerini bitirdik. Ekranda gözüküyor mu? Siyah olduğu için çok net gözükmüyor. İstediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdi paça bölümüne de geçiyoruz ve bitireceğiz. Paça bölümünü overlock çekip tek bir katlama yapacağım. Overlock'unu çektim. Şöyle bir kere katlayacağım. Siz isterseniz daha fazla pay bırakarak bir katlarsınız. Katlama şeklini 3 santim civarı alırsınız. Şu şekilde de bir katlama yapabilirsiniz. Buradan bir dikiş yaparsınız. Ben küçük bir kıvırma yapacağım. Şuradan şu şekilde dikiyorum. Çalışmamızı tamamladım. Çalışmamızın son şekli bu şekilde. Etek görünümlü pantolonumuz oldu. Şu şekilde etek görünümü oluyor. Salaş bir kesim yaptığımız için umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.